Şuheda Aydın. Bugünkü videomuzda hayatımızın merkezinde olan ve birçoğumuzun yapmaktan en çok keyif aldığı şey olan uykudan bahsedeceğiz. Hayatımızın merkezinde olan diyorum çünkü uyku bir nevi şarj olmamızı sağlayan bir eylemdir. Uyumadığımız zamanlarda birçok işi yapamaz hale geliriz. Düşünemez, hareket edemez, mutlu olamaz, eğlenemeyiz. Hatta çoğu insan sinirli ve agresif hale gelir. Sizce bunun sebebi nedir? Neden uyuduğumuzu hiç düşündünüz mü? Uykunun vücudumuza olan yararları nelerdir? Veya uyumazsak ne gibi sonuçlar ortaya çıkar? Modern dünyanın uyku düzenimize olan etkileri nelerdir? Tüm bu soruların cevabını gelin birlikte öğrenelim. Uyku yaşamımızın zorunlu parçalarından birisidir. Fakat uyku anımıza dair biraz düşünürseniz yaptığımız şeyin biraz tuhaf bir süreç olduğunu görürsünüz. Her günün sonunda bilinçsiz ve felçli gibi bir an geçiriyoruz. Evrimsel süreçte uyku, atalarımızı vahşi hayvanların saldırılarına açık hale getirmiştir. Ancak hala sürdürdüğümüze göre evrensel olarak bütün memeliler ve diğer canlı grupları için ortak olan bu sürecin muhtemel riskleri çeşitli açılardan evrimsel bir avantaj sağlıyor olmalı. Bu alanda yapılan araştırmalar oldukça yavaş kaldı. Fakat elde edilen son bulgular araştırmacılara neden uyuduğumuzu ve uyuduğumuzda neler olduğuna dair umut verici yeni bakış açıları sağlıyor. Peki neden uyuruz? Aslında bilimciler bu konuda henüz tam olarak emin değiller. Fakat yaygın olarak araştırmacılar uykunun vücudumuza güç verdiğine ve özellikle de beynin kendisini yenilediğine inanıyorlar. Son dönemlerde araştırmacılar uyku sürecinin içerdiği bazı detayları ortaya çıkardılar. Gün içerisinde beyin hücreleri, yeni deneyimlerin sonucu olarak beynin diğer kısımlarıyla bağlantılar kurarlar. Uyku sırasında kurulan bağlantıların önemli olanları güçlendirilirken, önemsiz olarak nitelendirilenler ise budanırlar. Uykusuz bırakılan fareler üzerinde yapılan deneyler bu güçlendirme ve budama süreçlerinin uyku sırasında meydana geldiğini gösteriyor. Uyku aynı zamanda beynin temizlenmesi için de bir fırsat oluyor. New York'taki University of Rochester Medical Center'dan Profesör Mike Nedergaard öncülüğündeki bir grup araştırmacı, farelerde beyni atık kimyasallardan temizleyen sıvı dolu mikroskobik bir kanal ağının varlığını keşfetti. Profesör Nedergaard, 2013 yılında yayımladığı bu çalışması için BBC'ye yaptığı açıklamada bu temizleme sürecinin beynin kapalı olduğu anlarda meydana geldiğini söylemişti. Bu süreci şöyle hayal edebilirsiniz. Bir ev partisi veriyorsunuz ve parti sırasında ya ziyaretçilerle beraber eğleneceksiniz ya da evi temizleyeceksiniz. Bu iki işi aynı anda yapmanız pek mümkün değildir. Yeteri kadar uyumadığımızda ne olur? Uyku eksikliği vücut hücrelerindeki genlerin davranış biçimlerini değiştiriyor. Surrey University'den araştırmacılar genlerdeki alevlenmenin gen aktivitesinin arttığına işaret ettiği bulgusuna ulaştılar. Araştırmacılardan Dr. Malcolm Van Shans, genlerin tıpkı stres anlarındaki gibi uyku eksikliğine de tepki gösterdiklerini düşünüyor. Dr. Shans bu durumu şöyle yorumluyor. Geçmişte stres anlarında atalarımızın vücutları, genlerdeki bu alevlenmenin aktifleşmesiyle vahşi hayvanlar ya da diğer insan düşmanlarından gelecek muhtemel saldırıların etkilerini azaltma yoluyla kendilerini bir yaralanmaya hazırlıyorlardı. Dr. Shans, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu durum vücudun yaralanma için bir uyarılmış halde olmasını sağlıyor ancak herhangi bir yaralanma olmuyor. Bu da uykusuzluk ile olumsuz sağlık durumları, örneğin kalp hastalıkları ve çarpıntı arasındaki bağa dair bir açıklama getiriyor diyor. Modern zamanlarda bir yaralanmaya hazırlık faydalı bir tepkinin oluşmasına sebebiyet vermese de aslında bağışıklık sisteminde meydana gelen bir aktivasyon kalp hastalıkları ve çarpıntı riskini artırabilir. Yorgunken düşünmekte neden zorluk çekeriz? Yarı uyur, yarı uyanıklık durumu, sersemleşmiş hissettiğimizde beynimizde tam olarak ne olduğunun ifadesidir. Araştırmalar uykusuzluk halinde insan beyninin birçok kısmının yarı uyur, yarı uyanık halde olduğunu gösteriyor. Balinalar ve yunuslar üzerine yapılan çalışmalar, bu hayvanların yarı uyur, yarı uyanık halde oldukları sırada yüzmeye devam etmek için beyinlerinin yarısını kullanmaya devam ettiklerini ve hava almak için yüzeye çıktıklarını gösterdi. İnsanlar üzerine yapılan bir çalışmada ise benzer durumun bizim beyinlerimizde de meydana geldiğini gösterdi. Denekler uykusuz kaldıkça, uyanık halde iken beynimizin bazı kısımlarının inaktif halde olduğu görüldü. Üstelik belli uyku bölgeleri beyinde hareket ediyor.
Böylece her ne kadar yatağa gittiğimizde bir an uyanık olduğumuzu düşünsek de sonrasında birdenbire uykuya dalarız. Bu durum devamlı bir sürecin önemini arz ediyor olabilir. Rüya görmenin rolü nedir? Bu soru psikiyatristlerin, özellikle de Carl Jung ve Sigmund Freud'un sınırlı bir başarı ile cevaplamaya çalıştıkları bir soruydu. Günümüze daha yakın bir zamanda ise Japonya'nın Kyoto şehrindeki ATR Computational Neuroscience Laboratory'den bir grup araştırmacı rüya okuma makinesinin inşasıyla bu sorulara yanıt aradılar. Araştırmacılar deneklerden MRI tarama altında uyumalarını istediler ve beyinlerindeki değişimleri kaydettiler. Daha sonra denekler uyandırıldılar ve nasıl bir rüya gördüklerini araştırmacılara anlatmaları istendi. Sonrasında ekip rüya içeriklerini 20 ayrı kategoriye göre sıraladılar. Ardından araştırmacılar hikayeleri beynin görsel bilgi işlemeden sorumlu alanlarındaki aktiflik değişimlerine göre karşılaştırdılar ve arada buldukları korelasyon ile şaşkına uğradılar. Hatta öyle ki deneyin gördüğü rüyayı listeledikleri 20 farklı kategoriden hangisine ait olduğunu %80 doğruluk payıyla tahmin edebildiler. Bu cihaz oldukça kabataslak bir alet fakat rüyalarımızda neler olduğu hakkında detayları görebilme noktasında atılan ilk adım olarak nitelendirilebilir ve araştırmacılara neden rüya gördüğümüz hakkında daha fazla veri sunabilir. Modern yaşam uyku düzenimizi nasıl etkiliyor? Birkaç çalışma ampullerin insanların gündüz algısının değişmesine neden olduğunu ve daha az uykuyu ortaya çıkardığını gösteriyor. Ortalama olarak bir nesil öncemizden 2 saat daha geç uyanıyoruz. 2008 yılında US Centers for Disease Control'ün örnekleri Amerika olan araştırılmasında, Amerika'daki çalışan yetişkin bireylerin 50 yıl öncesine göre 10 kat artarak yaklaşık 1/3'inin bir gecede 6 saatten daha az uyuduklarını bildirdi. Öte yandan Harvard Medical School'dan Profesör Charles Czeisler yaptığı bir çalışmada ise uykudan önce elektronik okuyucu kullanan insanların uykuya geçiş sürelerinin uzadığını ortaya koydu. Bu cihazların uykudan önceki kullanımları vücudun biyolojik saatini düzenleyen hormon olan melatonin seviyesini düşürüyor ve sabahları uyanmakta zorluk çekmeye sebep oluyor. Makalenin yayınlandığı tarihlerde geçen 50 yılda ortalama uyku süresi ve uyku kalitesinde bir düşüş olduğunu söyleyen Profesör Charles Czeisler, daha fazla insanın okuma, iletişim ve eğlence için elektronik cihazları seçmesinden beri önemli düzeyde uyku eksikliği çeken özellikle çocuklar ve ergenlerde epidemiyolojik araştırmalar bu cihazların sağlık üzerindeki uzun vadedeki sonuçlarını değerlendiriyor ve bu konuda acil önlemler alınmalı diyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda uykunun ve uyku düzeninin önemini gördük. Videoda en çok dikkatinizi çeken nokta ne oldu? Mesela benim en çok dikkatimi çeken nokta teknolojinin hayatımıza bu derece yerleşmiş olması oldu. Uykudan önce dahi telefonları elimizden bırakmadığımız gerçeğine rastladık. Bunun vücudumuza ne derece zararlar verdiğini gördük. Ve bundan sonra daha çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tıpkı bu videoda olduğu gibi rutin olarak yaptığımız ve neden yaptığımızı merak ettiğiniz konular olursa lütfen yorumlara yazın. Düşünceleriniz benim için çok önemli. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıya sosyal medya hesabımı ve iletişim adresimi bırakıyorum. Beni sosyal medya hesabımdan takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.